Merhaba, ufak bir canlı yayın yapmak istedim. Aslında bir video çekecektim. Dedim ki ben bunu bir minik canlı yayınla yapayım. O videoyu, o okuyacağım bölümü, kısmı. Bu yüzden böyle sürpriz bir canlı yayın açtım. Sabah bahsetmiştim işte Çin yıllarında tavşan yılına giriyoruz diye. İşte şimdi 15 gün boyunca falan böyle tavşan yılı kutlanacakmış. Ve bununla ilgili de böyle değişik hikayeler gördüm. Bunlardan okumak istedim açıkçası. Katıl yayını, bunu soruyorsunuz. Suratıma ne mi oldu? Ne olmuş ki? Ses az mı geliyor? Ay bunu da sürekli yani hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz ya. Aa, bakıyorum. Ben bu yorumları kapayım da normal bir şekilde yapmak istediğim, okumak istediğim bölümü okuyayım. Şöyle bir şey, Çin burçları 12 tanedir. 12 yılda bir tekrar aynı hayvanın burcuna denk gelir bu Çin burçları. Ve o zaman şöyle bir inanış varmış. Tanrı cennetin kapısına 12 hayvan çağırıyor. Daha doğrusu hayvanları çağırıyor ve 12 hayvan gidiyor ve onların gidiş sırasına göre Çin yılları belirleniyor. Hepsine bir yıl adı veriyor. Hatta saatler falan da vardır. Böyle bir durum var. Şimdi de işte tavşan yılına girdik. Tavşanla ilgili güzel masallar, masal gibi geldi bana ve ben de o yüzden bunu okumak istedim. Şöyle, Çince'de tavşana yeşim taşı tavşan anlamında yutu deniyor. Niye mi? Şimdi anlatacağım hikayelerde niyetini bulacaksınız. İlk hikayeye göre 3 ölümsüz, 3 masum yaşlının taklidini yapmış. 3 ölümsüzün her biri ayrı ayrı bir tilki, bir maymun, bir tavşandan yemek dilemiş. Tilki ve maymun kendi yemeğini vermiş. Yemeği olmayan tavşan ise çaresiz kalmış. Tavşan benim etimi yiyin diyerek kendisini ateşe vermiş ve pişirmiş. Bundan çok duygulanan 3 ölümsüz tavşanı aydaki saraya göndermiş. Böylece tavşan da ölümsüz olmuş. İlk hikaye böyle, gayet dramatik. İkinci hikayeye göre çok eskilerde bir ölümsüz erkek tavşanla bir ölümsüz dişi tavşan varmış. Karı koca iki ölümsüz tavşanın 4 kızlarından her biri birbirinden tatlıymış. Bir gün gök tanrısı Yuhuang baba tavşanı sarayına çağırmış. Emri alan baba tavşan karısı ve kızlarından ayrılmak istememesine rağmen bulutlara basarak gök sarayına gitmiş. Baba tavşan gök sarayının güney kapısına gelince cennetteki generallerinin eşlik ettiği ölümsüz Çance'yi görmüş ya da Chang'e'yi görmüş. Neler olduğunu merak eden baba tavşan yanındaki bir ölümsüze sormuş. Baba tavşan Chang'e'nin masum olduğunu savunarak haline acımış. Baba tavşan Chang'e'nin Ay Sarayı'na tek başına kapatıldığını düşününce Chang'e adına üzülmüş. Birden aklına kendi 4 kızı gelince baba tavşan eve dönmüş. Baba 4 tavşan diyorum. İsim de karıştırdım.
Baba tavşan eve gelince Çangaya'nın yaşadıklarını anlatmış ve yanına dört kızından birini Çangaya'nın yanına göndereceğini söylemiş. Anne tavşan Çangaya'ya merhamet duymasına rağmen kendi kızlarından birini göndermeye razı değilmiş. Ayrıca dört kız da anne babalarından ayrılmak istememiş ve çok ağlamışlar. Baba tavşan ise eğer tek başına bir yere kapatılan kişi ben olsaydım bana eşlik etmeye gelir miydiniz? Çankaya yer küredeki halkı kurtarmak için çok acı çekti. Ona merhamet etmeyecek miyiz kızlar? Kızlar sadece kendimizi düşünmemeliyiz diye seslenmiş. Bu sözleri duyan dört kız tavşan gitmeye hazır olduklarını belirtmişler. Baba tavşan ve anne tavşan gözyaşlarını tutarak gülümsemiş ve en küçük kızları aya göndermişler. Genelde masallarda hep en küçük kız en güzel ve en iyi kalpli oluyor. Bu değişmiyor. Böyle bir kural var sanki. Hikaye burada bitmiş. Göndermişler kızın, ne olduğunu bilmiyoruz. Üçüncü hikaye Taoizmle ilgili bir hikaye. Buna göre ayda bir tavşan varmış. Vücudu üzerindeki tüyleri bembeyaz, sanki yeşim taşı gibiymiş. Bu nedenle tavşana yeşim taşı tavşan adındaki Yutu ismi de verilmiş. Yutu her gün yeşim taşından bir çubukla ilaç ezermiş. Bu tür ilacı yiyen kimse ölümsüz olabilirmiş. Zamanla Yutu ayın bir başka ismi olmuş. Eski Çin'de şairler şiirlerinde Yutu'yu ayın simgesi olarak tasvir ederlerdi. Eski romanlarda da aynı şekilde Yutu kelimesi kullanılmıştı. Yutu'nun ilaç ezmesiyle ilgili hikaye Hokyi ve Chang'e ile ilgili bir hikayeden kaynaklanıyor. Hokyi ve Chang'e gökten yerküreye gönderilmiş. Yalnızlık çeken bir insanın hayatını yaşamak istemeyen Chang'e gizlice ölümsüzlük ilacını içip aya kaçmış. Ayda çirkin bir kara kurbağasına dönüşmüş. Daha sonra da her gün ölümsüzlük ilacını ezme cezasına çarptırılmış. Günler, yıllar geçmiş. Chang'e ayda ilaç ezerek yalnızlığı yaşamış. Chang'e niye Yutu olmuş? Araştırmalara göre Yutu, kaplanın eski Chu hanedanında kullanılan lehçedeki seslendirilişiymiş. İlkel zamanlarda Çulular kaplanı ibadet edermiş. Dağ ve yer ile nehirleri kaplan kelimesiyle isimlendirirler. Saygıyla ibadet ettikleri ölümsüzleri de kaplan tanrısı olarak adlandırırlarmış. Ay tanrısı da kaplan tanrısı olarak kabul edilirmiş. Ay tanrısı yerel lehçede Yutu olarak seslendirilirmiş. Chang'e Ay'a giderek ay tanrısı olduktan sonra Çuluların yüreklerinde kaplan tanrısı olmuş. Bunun sonucu Chang'e doğal olarak Yutu olmuş. İlaç ezen ise yeşim taşı tavşanı olmuş. Bilindiği gibi ay takvimine göre 8. ayın 15. gününde Çinliler ay bayramını yüz ortası olarak bayramı da biliniyor, kutlarlarmış. Ay bayramı bahar ve Duangu bayramları ile birlikte Çin'in en uzun geçmişe sahip olan, en çok milli özellik taşıyan 3 geleneksel bayramından biriymiş. Ay bayramı ile ilgili hikayede yine Yutu'nun yeri vardır. Hiç bilmediğim konularda açıkçası bunlar. Devam edeyim. Çok eskiden bir zamanda gökte 10 güneş görülür. Ormanlar, ekinler yanar, nehirler kurur ve kavurucu güneş altında kalan insanlar ölür. Huyi güçlü bir kahramandır. Halka yardım etmek isteyen Huyi, Kunlun Dağı'nın tepesine çıkıp okla güneşlerden 9'unu düşürür. Son güneşe her gün tam zamanında gökyüzünde görünerek insanlara iyilik yapması emrini verir. Hokyi yaptığı iyilikten dolayı halkın sevgisini kazanır. Sonra Chang'e adlı güzel bir kızla evlenir. Hokyi avcılık yapmanın dışında tüm zamanını karısı Chang'e ile geçirir. Bu arada Hokyi'nin kahramanlık hikayesini duyan çok sayıda genç Huyi yanına gelip okçuluk öğrenmek ister. Bu gençler arasında
Peng Meng adlı kötü niyetli birisi de vardır. Bir gün Hugi Kunlun Dağı'nda gök tanrıçasıyla karşılaşır ve ölümsüzlük ilacı ister. Bu ilacı kullananın vücudu hemen hafifler ve göğe yani cennete gidebilir. Gök tanrıçası Huyi'ye bir doz ilaç verir. Karısını yalnız bırakmayan Huyi sonra ilacı karısına verir, saklamasını ister. Bunu öğrenen Peng Meng ilacı çalıp cennete gitmek ister. 3 gün sonra Hugi avlanmaya gider. Peng Meng ise hasta olduğunu söyler ve kalır. Hugi gidince Peng Meng hemen kılıcıyla tehdit ederek Chang'e'yi ilacı vermeye zorlar. İlacı vermek istemeyen ancak Peng Meng ile mücadele edecek güçte olmayan Chang'e ilacı ağzına atar. Chang'e hemen pencereden göğe uçar. Hui'yi çok seven Chang'e yerküreye en yakın Ay'a yerleşir. Akşam üzeri Huyi eve gelince olayı öğrenir. Şok olan kızan Huyi Peng Meng'i yakalayıp öldürmek ister ancak Peng Meng artık kaçmıştır. Çaresiz kalan Huyi gece göğe bakarak karısının ismini haykırır. O anda Huyi ayın pırıl pırıl parladığını, aydaki bir figürün karısı Chang'e'ye çok benzediğini görür. Ay'a doğru koşan Huyi ne kadar koşarsa koşsun Ay'a yaklaşamadığını fark eder. Çaresiz kalan Hugi her gün karısını özler. Sonra karısının sevdiği bahçede bir masa hazırlayıp üstüne Chang'e'nin en sevdiği tatlı ve meyveleri koyar. Ay'daki Chang'e'yi anar. Yerel halk Chang'e'nin cennetteki Ay'a yerleştiğini öğrenince ay ışığında tatlı ve meyve dolu bir masa hazırlayıp iyi kalpli Chang'e'den mutluluk ve huzurluk diler. O zamandan sonra Ay Bayramı'nda Ay'a tapma geleneği yaygınlaşır. Çok ilginç. Buradan tekrar tavşana geleceğiz. Tamam, ben tavşan nerede diye arıyordum da. Ben bunu gördüm, uzun bir hikaye, dedim ben bunu böyle okuyayım. Kendi kendime okuyacağım ama böyle bir doğaçlama yayın yapıyorum açıkçası. Yani böyle herhangi bir kaygım falan yok yani. Kendi başıma okuyacağım ama burada okuyorum. Evet. Güz ortası bayramı ile ilgili bir başka hikayede Ay'daki ölümsüz Wu Gang'ın yeri vardır. Bunu okuyayım mı? Sonra tavşandan falan bahsediyor, o zaman yapıyorum, girişiyorum okumaya. Ay'daki Guanghang Sarayı önündeki Çin tarçın ağacı çok fazla büyür. Ağacın yüksekliği 500 zang. Bir zang 3.3 metreye eşitmiş. 500 zang bayağı 1500 metre falan olabilir. Üzerindedir. Ağacın altında biri her gün ağacı kesmeye çalışır. Ancak kestiği yer hemen kapanır. Ağaç binlerce yıldır kesilip kapanır. Ağacı kesmeye çalışan Wu Gang Han hanedanında yaşayan bir insan. Wu Gang bir ölümsüz tarafından göğe çıkartılır ancak hata yapınca Ay'a gönderilir. Her gün ağacı kesmesi istenir. Çin milletinin 5000 yıllık tarihinde biriken deneyimler bugün Çinlilerin günlük yaşamında hala kullanılıyor. Tavşan yılında tavşanla ilgili deneyimlerin kaynağı ve arkasındaki tarihi hikaye öğrenmek insana keyif verir. Şimdi bunlardan birkaç tanesini tanıyacağız. Bayağı bir süredir tanımaya çalışıyorum zaten. De bir türlü. Yani bakalım. Kurnaz tavşanın 3 mağarası vardır. Bu deyim Savaşan Devletlerin Stratejileri adlı eserde geçmektedir. Kui hanedanında diyor. Çi mi yoksa bu Kui mi? Bilmiyorum. Vezir Meng Changu'nun evinde Feng Nuan adlı bir beleşçi varmış. Feng çok akıllı birisiymiş ve Meng tarafından çok beğenilirmiş. Bir gün Feng Nuan Meng Chuan tarafından çok karışık bunlar. Bunları karıştırdım ya. Böyle Feng Chuan falan.
Gerçekten Çin hikayelerinin isimler falan biraz kastı, bunu geçiyorum. Evet, evet, evet. Ağaç altında yabani tavşanı beklemek. Bu eserde geliyormuş. Tavşan dedenin hikayesi diyor. Ya böyle hikayeler var. 2011 önceden tavşan yılıydı. Ve evcil tavşan satışında büyük patlama görülmüş. Bir de hep şey denir ya, tavşan gibi çiftleşmek falan. Acaba ilgisi var mı bilmiyorum. Ben yorumları birazcık açayım. 2 dakikada böyle konuşalım, ondan sonra kaçacağım. Ha, şey diyor mesela, e, 2000, şimdi bundan sonra 2023 boyunca doğanlar ve böyle bir sene boyunca doğan kişiler tavşan yılında, tavşan burcu doğuyor. Önünüzdeki günlerde birinin çocuğu doğuyorsa tavşan yılında. Ayrıca 1915, o insanlar yaşamıyor tabii. 1927, sanmıyorum 27'li biri olsun burada. 39, 51 olabilir. 51 doğumlular, 63 doğumlular, 75 doğumlular, 87 doğumlular, 99 doğumlular ve 2011 doğumlular Tavşan burcunun insanları. Yani bu burçtan insanlar yumuşak huylu, soğukkanlı, misafirperver, terbiyeli, sevimli, yardımsever ve çok düşüncelilerdir. Konuşma kabiliyetleri yüksek olan bu insanlar çevrelerinde sevilirler. Sade ve pürüzsüz aşkı seven Tavşan burcundaki insanlar genelde kararsızdırlar. Bilmem, böyle bir tanım yapmış. Burada da mesela şey var. Bir de su tavşanı şimdi doğanlar. Yani şeyler de var, bir de elementleri de var mesela. Metal, su, tahta, ateş ve toprak. Yani böyle Çin takvimindeki elementlerde şöyle bir durum vardır. Mesela nasıl tarif edeyim size? Ağacı düşünün. Ağaç tahta elementi. Tahta yanıyor. Yangın, ateş elementi, tahta yanabilir. Ateşe dönüşüyor. Ateş dönüşüyor. Ateşten şey çıkıyor. Küller falan kalıyor. İşte küller toprağı oluşturuyor. Oradan topraktan toprak metale dönüşüyor. Sonra metal eriyor, suya dönüşüyor. Su tahtaya dönüşüyor. Böyle bir döngü var oradaki. Ha, bu arada tavşan yin. Yin yang var ya, yani dişi oluyor. Negatif kutupta. Eksi. Mesela yine bir şöyle bir tarif daha var. Hava yok. Şöyle söyleyeyim. Çin element sisteminde hava yok. Yin yoga vardır ve şeydir, yani Çin tıbbı vardır. Orada da hava elementinden bahsetmez. 5 element var ve bu şekilde. Ya ben bir gün size bu Çin'deki element döngüsünden bahsedeyim. Ya ben bugün ev halimle geldim, yani böyle kendim okuyordum. Dedim hadi sizle paylaşayım. Yani lütfen bir şey beklemeyin. Yani ne özel hazırlandım ne başka bir şey. Doğal halimleyim yani. Mesela özellikleri talihli, cömert, kibar, kültürlü, sanatkar, duyarlı. Mesela seneye ejderha yılı gelecek tekrar mesela. Hayvan yılları içinde en talihli olanlar tavşan yılında doğmuş olanlarmış. Yani bu kişiler çoğumuzun hani tüm sıkıntılardan zarar görmeden kurtulurlarmış. Tavşan yılı doğumlusu kavgaya meraklı değildir ve doğrudur. Ben mesela tavşanlarla iyi anlaşıyorum. Öyle bir şey var. Evet, yani diplomasi insanları. Konuşarak anlaşıyorlar falan. Barışta yanlısı. Ama zayıf değil kesinlikle. Yani savaşmak zorunda kalırsa da bunu da cesaretle yerine getirir diyorlar. Sanata eğilimli, müziğe eğilimli kişiler. Aşk ve evlilikte fiziki heyecanı üstün tutan duygusal yanları güçlü insanlardır. Rahatlarına düşkün.
Geçici ilişkilerden hoşlanır diyor. Uzun süreli beraberlikleri ender olur diyor. Zaten en anlaştıkları koyun ve domuz yolunda olanlar. Ben de koyun demiyorum, kuzu demek tercih ediyorum. Kuzu burcuyum ve domuzlarla anlaşıyormuş tavşanlar. Maymun ve atlarla anlaşamıyor diyor. Tabii at çok sadık, onunla anlaşamıyor. Horoz da kavgacı olur, horoz da zor. Onunla da anlaşamaz. Böyle işte yani. Ya bunlar da böyle birazcık eğlencelik falan. Yoksa tüm bir yıl boyunca ama tabii bu elementi var, saati var falan. Biraz da efsaneler falan ilginç oluyor. O yüzden ben de paylaşayım dedim. Var mı soru? Yo, domuz burcunu yani niye domuz diye domuz hayvanını hep şey yapıyorsun ya? Yapıyorsunuz. Böyle bir şey vardır ama yani. Evet. Öküz burcu var, evet. Boğa da derler. Hadi öküz yerine boğa deniyor. Oks. Ne diyeceksin? Evet. Yeni resim sergisi önerisi ya ben de çoktandır yeni sergileri gezemedim. O yüzden şimdi size bir şey demek istemiyorum diyebilirim ama demeyeceğim. Böyle işte. Var mı sorunuz? Ya erkek, hatta ben şey yazıyordum ya, makale gibi. Düz erkek ve öküz erkek arasındaki farklar. Yani biz düz erkek sanırız, bir bakarız öküz çıkar çünkü. Yani erkekler böyle. Yani genelde düzlerdir ama düzlük ve öküzlük arasında çok ince bir çizgi var. Onu yakalamak önemli yani. Düz diye düz bir erkek falan diye öküzlere de yani öküzlerle de karşılaşabiliyoruz. Masal işte, bu Çinli şeylerini okuyordum. Evet. Şimdi kapayım artık ben. Düz erkek ne demek? Ya erkekler zaten genelde düzdür. Bizse daha karışık yaratıklarız. Yani biz bir şey deriz, aslında bir şey kastetmişizdir. Ama istediğimiz şeyi direkt söylemeyiz. Dolaylı yol söyleriz, erkek bunu anlasın isteriz. Erkeklerse düzdür yani, neyse ne istiyorsa direkt böyle davranabilir. Sert davranabilir bazen falan yani. Bu şekilde. Çok kompleks yaratıklar değil aslında erkekler. Çok değil, hiç değil. Çocuk tarafı da var erkeklerin zaten. Evet, genelde aynı sorular geldiği için ne zaman ben kameraya dönüyorum, soru cevap yapıyorum ya da o zaman şey artıyor izleyicilerde. O yüzden güzel soru gelirse cevaplarım ama üzerimi değişip gelmemi mi bekliyorsunuz? Hiç uğraşamayacağım gerçekten. Bugün öyle bir durum yoktu. Ev haliyle çıktım karşınıza. Kaliforniya'ya selamlar. Evet, herkese iyi akşamlar diyorum. Mail üzerinden tabii kayda değer bir şey yazarsanız ulaşabilirsiniz. Merhaba diyene ben bir cevap vermiyorum yani. Ya da sizle tanışmak istiyorum. Aa, yani dediğim gibi ben hadi Tavşan Burcu diye bir böyle otururken bir şeyler okurken size de okuyayım deyip böyle bir yayın açtım. O yüzden abla bunu yap. Şimdi bir de bu çıktı abla. Neyse, bacımsın falan muhabbeti gibi. Erkekler iki tür mü yani? Şöyle işte aslında tek tür. Yani düz, ama düz erkekler biraz, kimisi fazla düz,
fazla kalas, fazla odun olduğu için düz öküze kayabiliyor. Yani o öküz oluyor aslında. Yani orada skalalar var. Yani. Ha evet, bak artık burada da rozet varmış. Ben rozet gelecek mi diye de o da vardı değil mi? Rozet alabilirim bakın. Rozet gelirse belki değişir bir şeyler. Hmm. Evet, bakayım ben rozetlere. Ayaklarımı izlemeye her şeyle birlikte. Ya rüşvet veriyorum. Ayaklarımı da gösterdiğim zaman hikayeyi daha çok dinliyorsunuz. Yani Türk halkını kültürlendirebilmek için neler yapıyorum neler, yani görüyorsun. Yani böyle şeyle, ayak rüşvetiyle kültür devrimi yapacağım ben böyle bu sayede. Evet, şimdi bak rozet aslında Allah'ını seven diye yazıyor. Kaşlarımı inceltmek ve ben bu halimden memnunum. Kaşlarım tamamen doğal. Saçlarım boyasız. Saçlarım doğal. Ellerimde manikür yok. Ayaklarımda falan. Yani hiçbir yerimde öyle imitasyon bir şey yok. Yani. Ha, söylenen şeyi yumuşatmak için kullanıyormuş erkekler ablayı. Ha, bacımsın hesabı yani. Hı? Bacı da deseler fazla taşra ağzı olacak. Bari abla diyelim falan isterken, kibar kibar, ama ben biliyorum o ablalarla ilgili neler düşünüyorsunuz. Hmm. Anladım. Yaş kaç acaba abla diyenlerin? Hmm. Saygı ifadesi olarak da teşekkür ederim. Onu anlıyorum zaten. Ayağa manikür yapılmaz, ayağa pedikür yapılır. Ama gerek yok yani, hiç ihtiyacım yok. Hay mısın diyene evet, ayo. Yayının kaydı dursun burada, bir zararı yok. Duracak duracak. Dediğim gibi birazcık tekrar arttı ya. Böyle okurken gidiyorsunuz. Ben böyle bakıp karşılıklı konuşma olunca geliyorsunuz. Yani ben o abla diyenleri falan, ha, bacımsın diye filmlerde de çok görüyorduk. Müjde Ara o bacımız falan deyip sonra ne kadar Faruk Pekerler, Nuri Alçolar neler neler yapmıştır, hiç gelmeyelim oralara. Şöyle tabii bazı diyenler var böyle. Bu kişileri direkt çıkarıyorum. Yani böyle hakaretimsi ya da böyle en beğenmeyip öyle kişileri de çıkarırım. Burada moderatör şu an benim. Ha, ağzıma sağlık. Bacım. Eyvallah. Sevgililer gününde sevgiline ne hediye alacağım? Şimdi mesela böyle bir soru var. Abla sevgilime ne hediye alayım? Hangi satrançı Çetin'in? Çünkü Çetin'in satrançlarında ben de vardım. O satrançların çekimlerinin herhalde %80'i %90'ında ben de vardım. Yani o dönemlerin öğrenci sağlam öğrencisiydim çünkü. Sevgililer gününü ben hiç önemsemiyorum açıkçası. Yani çok sevgililer gününe takan ve önemseyen bir sevgiliniz varsa bir daha düşünün diyeceğim, ama maalesef öyle. Kadınlar bugüne çok takıyor. Benim için gerçekten önemli değil. Bütçenize göre hoş bir şey bilemedim ya. İhtiyacı olan bir şey olması güzeldir de. Yani gerçekten hiç anlamam. Yani ben de o bakımdan biraz öküzüm, yani sevgililer günüymüş, oymuş, buymuş, o yüzden. Ama en güzeli, sevgililer günü gibi böyle saçma günleri fazla takan bir sevgili yapmayın. En temiz. Hazırlayacağım katıl butonunu. Yani niye bu kadar dertlendiniz bilemedim. Ha, herkes
Herkese selamlar. Var mı böyle ilginç soru? Özellikle de kadın erkek ilişkileriyle ilgili. Hadi tavşan yılını anlattık. Bu sene biraz da böyle tavşanlar gibi geçerse bilmiyorum. Günlük hayatta dangling yapıyor muyum? Ayakkabısına bağlı. Evet. Hmm. Postmodern sanat hakkında eserin kendisine bağlı. Sevdiğim şeyler de var, sevmediğim şeyler de var. Ayakkabı, çanta falan şey için deniyor herhalde. Sevgililer günü hediyesi için deniyor. Olabilir. Köleyle röportaj yapın. Ha, yani şöyle bir şey. Onların neden bunlara köleler bazı şeylere eğilimliler gibi mi? Seven kızın halinden nasıl anlarız? Yani belli olur, onu da anlamıyorsanız, yani seven bir kişinin halinden anlamayı bana soruyorsanız bilemiyorum. Aranızda demek ki o bağ yok demektir. Sizden küçük biriyle sevgili olur muydum? Açıkçası şimdiye kadar hiç böyle benden küçük bir sevgilim olmadı. Hiç. Hep yaşça büyüktü önceden. İlişki durumu yok. Pek ihtiyaç duymuyorum galiba. İstemiyorum. Bir bayanın diyor bizi reddetmemesi için nelere dikkat etmeliyiz? Ya bayan kelimesini de çıkarın öncelikle ya. Bayan falan, sizin gibi zarif bir bayan falan deyince o kız sizle sevgili olmaz bir kere yani. Bayan kelimesi hayır. Önemli ve normal boya falan herkesin isteğine, vücut yapısına göre değişir. Ama gözü doldurması da önemlidir. Gözü doyurması önemli bir kere bir de. Erkek kitleyle ilgili sorunlarım yok. Niçin sorunum olsun ki? Para mı aşk mı? İkisi de değil. Yani onlar da gelebilir ayrıca ama ikisi de birincil değil. Evet, sürekli ayak ve çorap sohbetlerine maruz kalmak sıkıcı oluyor zaman zaman. Hem de çok. Yani şey oluyor. Hani böyle erkeklere düşünürsün ya, beyin yerine başka bir şey vardır falan yani, ya da böyle düşüncesek bu orada da ayak ve çorap oluyor falan gibi yani. Öyle bir duruma düşürüyorsunuz arada kendinizi. Kitlelerin bilgeliğine inanmam. Kitleler o kadar, ama kitlenin frekansı yükseldiği zaman başındaki kişi de daha bilgi olacağı için böyle bir durum vardır. Toplumun frekansı ne kadarsa zaten ona göre bir lider de çıkıyor. Kadın takipçim evet maalesef çok az. Ama var, yok değil. Hmm, karşı cins kriterim falan yani. Ya gerçekten yani şey, evet ya, sürekli ben eğlence hep aynı soru, benzer sorular geliyor. Yoga derslerini, yok ben yoga yapıyorum ama gitmiyorum şimdi özellikle bir yere. Okuduğum metinde hava elementinin olmaması, yani çünkü Çin element sisteminde ve Çin takviminde hava elementi geçmez bu yüzden. Mesela Kabala'da da toprak elementi geçmez. Kabala'da da yaratımın elementleri 3 tanedir. İçinde toprak yoktur. Toprağın üzerinde yaratım vardır. Var mı şöyle ilginç soru? Saçma soruları evet bazen terslemek için cevaplıyorum. Yani şunları bir tane moderatör akta şey yapmadım ama zaten bayağısı giderdi açıkçası. Sanat için mi, sanat toplum için mi? Her canlı yayında bunu cevaplandırayım.